Bendeniz Engizitör yeni bir Primark videosu ile karşınızdayım ve bu bir kötü adamın hikayesi değil, bir kahramanın düşüşünün hikayesi. Warhammer 40K'nın o 10 bin yıllık karanlığı tek bir adamın düşüşü üzerine kuruldu. Horus Lupercal. Ve işin kötüsü şu ki düştüğünde bir canavar değildi aslında. İmparatorun hayatını kurtarmış, kardeşlerinin en çok sevdiği insanlığın en parlak umuduydu. Onu yıkan şey kötülüğü değildi, iyiliğinin içindeki tek bir çatlaktı. Bir baba sevgisine duyduğu özlem. Bugün sizlere Horus Heresie'yi, İmperium'un üzerine kurulduğu o ilk günahı anlatacağım. Ama bir savaş olarak değil, bir düşüş olarak. Yıldızların en parlağının nasıl söndüğünü adım adım izleyeceğiz. Ve göreceksiniz, her basamak geriye bakıldığında aslında önlenebilirdi. Ama her şeyin değiştiği tam o an önlenemezdi. İşte trajedi budur. Uyarayım, bu videonun sonunda imparatorluğun en büyük hainine belki biraz acıyacaksınız. Birinci perde, yalnız oğul. Her trajedinin bir başlangıç günahı vardır ve Horus'unki doğduğu an başladı. Ama o günah ona ait değildi, babasının da. Şöyle anlatayım. İmparator insanlığı yıldızlara taşımak için 20 tane Primark yarattı. Gen mühendisliğiyle tasarlanmış yarı tanrı evlatlar. Ama daha doğmadan kaos tanrıları bu bebekleri çalıp galaksinin dört bir yanına savurdu. İmparator onları teker teker bulmak zorunda kaldı ve ilk bulduğu evlat Horus oldu. Şimdi burada durup düşünün çünkü bu trajedinin tohumu burada ekiliyor. Horus uzun bir süre, 30 yıl kadar imparatorun bulduğu tek Primark oldu. Yani Horus sadece favori oğul değil de o bir dönem tek oğuldu. İmparatorun bütün ilgisini, bütün bilgeliğini, bütün sevgisini tek başına aldı. İki yıldız uzayın boşluğunda yan yana yürüdü. Baba ve oğul, ölümlü hiçbir varlığın araya giremeyeceği bir yakınlıktı bu. İmparator Horus'a her şeyi öğretti. Savaş sanatını, devlet idaresini, kendi hayallerini, ona vizyonunu anlattı, insanlığın altın çağını. Ve Horus bunları öyle bir zekayla, öyle bir tutkuyla emdi ki kardeşlerinin hiçbiri sonrasında ona yetişemedi. Reylis kuşatmasında imparator Horus'un hayatını kurtardı. Goro gezegeninde ise Horus bir orkun imparatoru boğmak üzere olan kolunu tek darbede kesip bu borcu geri ödedi. Yıllarca sırt sırta savaştılar. Birbirleri için öldürdüler, birbirleri için yaşadılar. Bu sadece bir komutan asker ilişkisi değildi. Bu bir baba ve oğlu, hem de gerçek anlamıyla. Ve şunu özellikle vurgulamam lazım. Çünkü ileride her şey bu noktaya dönecek. İmparator vizyonunu başka hiçbir evladıyla Horus'la paylaştığı kadar paylaşmadı. Diğer Primarklar birer general, birer araçtı onun için ama Horus bir sır da açtı. İmparator ona sadece ne yapılacağını değil, neden yapılacağını da anlattı. Ona insanlığın geleceğine dair en gizli düşlerini açtı. Horus babasının zihnine, kalbine, korkularına dokunan tek varlıktı galakside. Ve bir insanı bu kadar içeri aldıktan sonra dışarı itmek, işte bu. En derin yarayı açan buydu. Çünkü sahip olmadığınız bir şeyi özlemezsiniz ama bir zamanlar size ait olan bir yakınlığın kapısı yüzünüze kapanırsa o boşluk sizi içten içe yer, bitirir. Bir de şu ironiyi tutun aklınızda. İmparator bütün felsefesini insan tanrılara tapmamalı üzerine kurmuştu. Imperial Truth yani imparatorluğun hakikati her türlü dini, batıl inancı, tanrı fikrini reddediyordu. İmparator oğullarına defalarca ben tanrı değilim dedi. Ama Horus için imparator tam anlamıyla bir tanrıydı. Kelimenin her anlamıyla. Onu yaratan, ona hayat veren, onu her şeyden çok seven, onu koruyan varlık. Ve bir gün o tanrı sessizce yüzünü çevirdiğinde Horus'un dünyası anlamını yitirdi. Tanrısını kaybetmiş bir inanan gibi. İşte Kaos sonradan tam da bu boşluğa, bu baba, bu tanrı büyüklüğündeki boşluğa yerleşecekti. İşte bu yüzden Horus Primark'ların en dengelisi, karizmatiği oldu. Diğerleri katıydı, o esnekti. Diğerleri soğuktu, o sıcaktı. Askerleri onu severdi. Kardeşleri ona hayrandı. Lejyonu Luna Wolves bütün lejyonların ölçüsü haline geldi. Her savaşta, her cephede en önde, en iyi. Horus insanlığın en parlak evladıydı ve herkes bunu biliyordu. Ama işte o ilk çatlak tam buradan doğdu. Bir insan düşünün ki hayatının en önemli yıllarında evrende tek sevdiği varlık babası olsun. Onun onayı, onun sevgisi, onun bakışı, her şeyi olsun. Böyle bir insan o sevgiyi kaybetme fikrine karşı her zaman savunmasız kalır.
Horus tek oğul olmanın ihtişamını yaşadı ama aynı zamanda o tahtı paylaşmak zorunda kalma korkusunu da içine gömmek zorunda kaldı. Ve o korku yıllarca sessizce büyüdü. Bu detayı aklınızda tutun çünkü Horus'u sonunda yıkacak olan silah bir kılıç değil, tam da bu korku olacak. İkinci perde. Kardeşlerin gelişi. Sonrasında diğer kardeşler bulunmaya başladı ve Horus'un dünyası adım adım çatladı. Bir düşünün, 30 yıldır babasının tek oğlusunuz. Sonra bir gün bir kardeş çıkıyor. Sonra bir tane daha. Sonra bir düzine. Ve bunların bazıları, mesela Leman Russ, o vahşi kurt lord, sizinle boy ölçüşebilecek, hatta bazı alanlarda belki sizi geçebilecek kadar güçlü aslında. Horus kardeşleriyle tanıştığında dışarıya kusursuz bir centilmenlik, bir abi sıcaklığı gösterdi. İmparatorun isteği buydu ve Horus babasını asla hayal kırıklığına uğratmak istemezdi. Ama içeride o eski çatlak sızlıyordu. Kayıtlar açıkça söyler. Horus, Ras'la tanıştığında ilk hissettiği şey kıskançlıktı. Onu bir yabani olarak gördü. Ama bu küçümsemenin altında gizli bir korku vardı. Ya bu kardeş babamın gözünde benim yerimi alırsa? Ve kardeşlerden biri Korax, bu maskenin ardını gördü aslında. Horus'unu herkesi kucaklayan cömertliğinin altında yatan güvensizliği fark etti. Yani Horus'un kusursuz görüntüsü aslında bir zırhtı. Altında yaralı, aç bir kalp saklıyordu. Ama imparator bunu görmedi ya da görmek istemedi. Ve işte burada trajedinin ikinci büyük hamlesi geldi. Bu sefer bir düşman değil, bizzat baba eliyle. İmparator, Ulanor Seferi sonrasında Büyük Sefer'in artık olgunlaştığı dönemlerde en büyük onuru Horus'a verdi. Onu War Master ilan etti. Yani bütün Primarch'ların, bütün lejyonların, bütün insanlık ordularının başkomutanı. Ulanor zaferinden sonra imparator bir adım geriye çekildi ve galaksinin fethini oğluna emanet etti. Kulağa muhteşem geliyor değil mi? En büyük güven göstergesi. Ve öyleydi de. Ama imparator bunu yaparken bir şey yapmadı. Geriye çekilişinin nedenini Horus'a tam olarak açıklamadı. İmparator Terra'ya çekildi, sarayına kapandı ve gizli bir projeye başladı. Daha sonra öğreneceğimiz üzere Webway projesi denen insanlığın kaderini değiştirecek dev bir çalışmaydı bu. Ama bunu Horus'a anlatmadı. Kimseye anlatmadı. Şimdi kendinizi Horus'un yerine koyun. Babanız size galaksiye emanet etti ama sonradan sizden uzaklaştı. Terra'ya kapandı. Sizinle konuşmayı kesti ve neden? Bilmiyorsunuz. Size söylemiyor. Siz cephede kan dökerken o sarayında gizli bir iş ile uğraşıyor ve sizi bunun dışında bırakıyor. Horus ne düşünmüş olabilir dersiniz? Babam benden sıkıldı, babam beni kullandı ve kenara attı. Artık ben sadece bir alet, bir generalim. Oğul değil. İşte bu düşüşün gerçek başlangıcıdır. Henüz kaos yok, henüz ihanet yok. Sadece bir oğlun babası tarafından terk edildiğini düşünmesi var. Ve o boşluk, o cevaplanmamış neden beni dışladın sorusu Horus'un kalbinde bir yara gibi açık kaldı. İşte tam bu açık yaraya birazdan gerçek bir zehir dökülecek. Ama önce o zehri dökecek olan eli tanıyalım. Bu arada üçüncü perdeye geçmeden önce bu videonun konusunu kanal üyelerinin oylarıyla belirlediğini hatırlatmak istiyorum. Eğer siz de ilerideki videolarda söz sahibi olmak ya da bir noktada yapacağım üyelere özel canlı yayınlara katılmak istiyorsanız kanal üyeliklerine bir göz atın derim. Üçüncü perde. Yılanın fısıltısı. Her trajedinin bir de baştan çıkarıcısı vardır. Kahramanın kulağına eğilen o sinsi ama sabırlı ses. Horus'un hikayesinde bu sesin bir adı var. Erebus. Bu kalıbı başka düşüş hikayelerinden de tanırsınız. Mesela Star Wars'un Anakin'ini yıkan da bir kılıç değil, kulağına fısıldayan bir akıl hocasıydı. Ama Erebus'un fısıltısı galaksinin en karanlık köşelerinden besleniyordu. Erebus kim mi? Wordbearers Lejyonu'nun baş rahibi ve çoktan kaosa satılmış gizli bir hain. Kendi lejyonunu da içeriden çürüten, sonra o çürümeyi bütün galaksiye taşımayı planlayan usta bir manipülatör. Onun planı şeytani bir dahilikteydi. İmparatorluğu yıkmak için imparatorun en sevdiği, en güçlü oğlunu kullanacaktı. Ona göre Horus düşerse imparatorluk düşerdi. Bir tek okun bütün bir imparatorluğu deviremeyeceğini biliyordu. Ama o ok War Master'ın kalbine saplanırsa iş orada değişirdi işte. Ve Horus'un o açık yarasını, babası tarafından terk edilme korkusunu Erebus bir avcının avının topal bacağını görmesi gibi
anında fark etmişti. Bir an durup Erebus'un neden bu kadar tehlikeli olduğunu düşünelim. Çünkü bütün trajedinin mekaniğini bu açıklıyor. Erebus kaba kuvvetli değil, sabırla çalışan bir düşmandı. Yıllarını verdi bu işe. Horus'un yanında durdu. Ona akıl verdi. Onun güvenini kazandı. Öyle ki Horus onu bir düşman değil, en sadık danışmanlarından biri olarak gördü. İşte gerçek ihanetin dehşeti bu. Bıçağı sırta saplayan el, yıllardır omza dostça dokunan elde aynı zamanda. Ve Erebus bunu yaparken hiç acele etmedi. Çünkü biliyordu ki gerçekten güçlü bir zihni kırmak için onu zorlamak değil, onu ikna etmek gerekir. Ve en iyi ikna yolu kişinin kendi içindeki sesi kullanmaktır. Erebus, Horus'un en yakın danışmanlarından biri oldu. Güvenini kazandı, dostu oldu, bir akıl hocası, bir sırdaş oldu. Ve yavaş yavaş, sabırla Horus'un kalbindeki tohumları suladı. Şüpheyi, kıskançlığı, baban seni gerçekten seviyor mu sorusunu. Erebus hiçbir zaman Horus'a doğrudan ihanet et demedi. O sadece zaten orada olan yaraya usul usul tuz bastı. En iyi baştan çıkarıcılar işte böyle çalışır. Size bir arzu vermezler. İçinizde olan arzuyu büyütürler. Ama sözler yetmezdi. Horus çok güçlüydü, çok akıllıydı. Sadece fısıltılarla düşecek bir lider değildi. Onu kırmak için en savunmasız anında yakalamak gerekiyordu, ölümün döşeğinde. Ve Erebus tam da bunu planladı. Şimdi geldik düşüşün gerçekleştiği o lanetli yere. Davin'e. Erebus Horus'a bir haber getirdi. Davin adlı bir gezegende imparatorun atadığı bir vali hem de geçmişte beraber sefere katıldığı Yugen Temba isyan etmiş, kaosa geçmişti. War Master olarak bu isyanı bastırmak tabii ki Horus'un göreviydi ve Horus bu görevi bizzat üstlendi. Çünkü o hiçbir zaman askerlerini kendisinin gitmeyeceği bir yere göndermezdi. İşte asaleti burada yatıyor ve bu asalet onun tuzağı oldu. Bütün bu isyan bir kurguydu. Erebus her şeyi baştan sona planlamıştı. Temba'ya Anatheme denen bir silah vermişti. Kadim, lanetli Xenos yapımı bir bıçak. Korkunç, anlaşılmaz, kadim teknolojilerle dövülmüş, warp büyüsüyle dokunmuş, bir Primarch'ın o muazzam bağışıklığını bile delip geçebilecek bir zehir taşıyan bir kılıç. Horus, Davin'in ayına indi. Nurgle'ın yani çürüme tanrısının vebasıyla kirlenmiş ve kokuşmuştu burası artık. Ve orada dönüşmüş, canavara çevrilmiş Temba'yla yüz yüze geldi. Horus onu öldürttü. Elbette öldürdü çünkü o galaksinin en büyük savaşçısıydı. Ama tam o an Temba'nın elindeki o lanetli bıçak Horus'un omzunu buldu. Tek bir kesik. Ama o kesik sıradan bir yara değildi. Anatheme'in zehri Horus'un damarlarında yayıldı ve bu yara iyileşmedi. Bir Primarch'ın süper bağışıklığı, Legion'un en iyi hekimleri, imparatorluğun en gelişmiş teknolojisi hiçbir işe yaramadı. Horus galaksinin en güçlü ikinci canlısı bir yatakta yavaş yavaş ölüyordu. Çürüyordu adeta ve etrafındaki herkes onu bir baba, bir tanrı gibi seven oğulları çaresizce bunu izliyorlardı. İşte trajedinin en zalim kısmı burada yatıyor. Horus'u kıran şey bir zayıflık anı değildi. Onu seven insanların onu kurtarma arzusuydu. Çünkü Horus ölmek üzereyken onun oğulları, o meşhur Mournival yani Horus'un en yakın kumandanları ki aralarında Abaddon da var, deliye döndüler. Onu bir baba gibi öylesine seviyor, bir tanrı gibi ona öylesine tapıyorlardı ki onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdılar. Her şeyi. Ve işte tam o an Erebus devreye girdi. İkna edici yılan sesiyle bir yol var dedi. Davin'in yüzeyinde Serpent Lodge denen bir tapınak. Oradaki şamanlar onu iyileştirebilir. Umutsuz oğullar bu teklife dört elle sarıldılar. Sevdikleri babayı kaybetmemek için onu Erebus'un ellerine teslim ettiler ve böylece farkında olmadan kendi babalarını cehenneme elleriyle teslim ettiler. Görüyor musunuz trajedinin nasıl işlediğini? Kimse kötü niyetli değil. Oğullar babalarını seviyor. Horus askerlerini koruyor. Ama her iyi niyet bir sonraki felaketin yol taşlarını döşüyor. Beşinci perde. Yılanın tapınağı. Serpent Lodge'a o Delphos denen karı tapınağına taşıdığı evlatları Horus'u ve orada Davin'in kaos şamanları Erebus'un gözetiminde kara bir ayin başlattılar. Sözde Horus'u iyileştirecek bir ritüeldi bu. Gerçekte ise onun ruhunu bedeninden koparıp Warp'a o kabuslar boyutuna götüren bir kapı açıldı. Ve işte burada düşüşün asıl anı yaşandı. Fiziksel bir savaş değil, bir kılıç darbesi hiç değil, bir vizyon. Bir yalan. Horus'un ruhu Warp'a çekildiğinde karşısına en güvendiği, en sevdiği dostu çıktı. Hastur Sejanus. Yıllar önce ölmüş olan ve ölümünü asla atlatamadığı o eski yoldaşı.
Ama bu Sejanus değildi. Bu onun kılığına girmiş Erebus'tu ve onun ardında Kaos'un 4 tanrısı duruyordu. Birlikte ona bir gelecek gösterdiler. O vizyonda Horus korkunç bir şey gördü. Uzak geleceğin imparatorluğunu, 10 bin yıl sonrasını, imparatorun altın tahtta çürüdüğü, insanlığın ona bir tanrı gibi taptığı, batıl inancın ve fanatizmin her yeri sardığı 41. yılın kasvetli karanlığını ama yalanlarla çarpıtılmış bir şekilde. Rahibelerin, engizitörlerin, kör imanın göz açıp kapayıncaya kadar ölen trilyonların imparatorluğunu gösterdiler ona. Ve o vizyonda Horus kendi adının unutulduğunu gördü. İmparator ve bazı Primarklar tanrı ilan edilmişlerdi ama Horus değil. Favori oğul tarihten silinmişti. Şimdi durun ve bu yalanın dehasını görün. Çünkü bu vizyon tamamen yalan değildi. İşte en zalim tarafı bu. Gösterdikleri gelecek, dinin, fanatizmin imparatorluğu gerçekten oldu. Yani Kaos Horus'a bir yalan söylemedi. Ona çarpıtılmış bir gerçek gösterdiler. Bak dediler. Baban her şeyi bunun için mi yaptı? Sana tanrıların yalan olduğunu öğretti ama kendisi bir tanrı oldu. Seni kullandı, sonra unutacak. Bütün bu fedakarlık bu yüzden. Ve işte kritik detay. Çünkü bu Horus'un masum bir kurban mı yoksa bir suç ortağı mı olduğu sorusunu açıyor. Kayıtlar der ki Horus o Sejanus'un sahte olduğunu daha başından anladı aslında. Bunun Erebus olduğunu, bunun bir manipülasyon olduğunu biliyordu. Ama yine de o vizyonu kabul etti. Neden? Çünkü o vizyon ona zaten inanmak istediği şeyi söylüyordu. Yıllardır içinde büyüyen o yarayı doğruluyordu. Baban seni aslında sevmiyor. Baban seni terk etti. Baban bir yalancı. Horus aldatıldığını bilerek aldanmayı seçti. Çünkü aldanmak o korkunç boşluğu doldurmaktan daha kolaydı. İşte trajedinin kalbi bu. Horus tamamen masum bir kurban değil. Ona bir seçim sunuldu ve o yanlış olanı seçti. Ama o seçimi yaparken tamamen de özgür değildi. Ölüm döşeğinde zehirlenmiş, en derin korkularıyla oynanmış bir haldeydi. İşte bu ikisinin arasındaki o gri bölge onu bir kötü adam değil, bir trajedi kahramanı yapar. Tıpkı Anakin Skywalker gibi. O da aldatıldığını bir noktada gördü ama sevdiğini kaybetme korkusu gerçeği görmesine engel oldu. 6. perde, iyileşmiş görünen Primarch. Horus, Serpent Lodge'dan yürüyerek çıktı. İyileşmiş, güçlü, gülümseyen bir halde. Oğulları sevinçten çıldırdı. Babaları, War Master'ları geri dönmüştü. 63. Sefer filosu bayram etti. Kimse bir şeyin farkında değildi. İçeri giren Horus ile dışarı çıkan Horus aynı adam değillerdi artık. Delphos'un o kara salonlarında ölmekte olan bir kahraman girmişti. Dışarıya ise kalbine ihanetin ilk tohumları ekilmiş bir hain çıkmıştı. Ve en korkuncu kimse bunu göremiyordu. Çünkü Horus hala gülümsüyordu. Hala o karizmatik, sevgi dolu lider gibi görünüyordu. İhanet bu maskenin ardında büyüdü. Bundan sonrası artık bir yokuş aşağı yuvarlanıştı. Horus gizlice lejyonları kendi tarafına çekmeye çalıştı. O Warrior Lodge'lar, Devin'den yayılan gizli kardeşlik locaları, hani başta masum birer askeri kardeşlik birliği gibi görünen localar, şimdi ihanetin ağı oldu. Erebus onları lejyondan lejyona yaymıştı ve şimdi bu gizli ağlar sadık askerleri ayıklayıp hainleri bir araya getiriyordu. İşte trajedinin bir başka acı kıvrımı. Horus düşüşünü fark edip durdurmaya çalışan iyi niyetli kardeşini Magnus'u kurtarmak yerine onu cezalandırdı. İmparatoru manipüle edip Leman Russ'ı kandırarak Magnus'un gezegeni Prospero'nun yakılmasına sebep oldular. Yani artık sadece düşmüş değildi, düşüşünü görenleri susturmaya da başlamıştı Horus. Ve burada düşüşün belki en iyisi, hani en kalp kırıcı anını görüyoruz. Çünkü Horus tam anlamıyla bir çırpıda düşmedi. Kaynaklar onun bir süreçte bir iç savaş yaşadığını da ima eder. Bir anda ona hala babasını, kardeşlerini, sadakat yeminini hatırlatan o eski Horus, diğer yanda yaraya ve yalana teslim olmuş yeni Horus. Ama o eski ses her seferinde biraz daha bastırıldı. Çünkü artık çok ileri gitmişti ve geri dönmek yaptığı her şeyin bir hata olduğunu kabul etmek demekti. Gururu buna asla izin vermezdi. İnsanı bir uçurumun dibine getiren şey çoğu zaman ilk adım değildir. İlk geri adımı atamamaktır. Horus döndüğü an her şeyini kaybedeceğini bildiği için ileri devam etmeyi seçti. Ve sonra o meşhur karanlık an geldi. Istvan 3. Horus kendi lejyonlarındaki hala sadık kalan askerleri temizlemeye karar verdi. Kendi öz evlatlarını. Onları Istvan 3'e indirdi ve o gezegeni virüs bombalarıyla zehirledi. Kendi evlatlarını, kendi kanını imparatora sadık kaldıkları için katletti.
Bir düşünün, bu adam bir zamanlar askerlerini kendisinin gitmeyeceği hiçbir yere göndermeyen asil bir liderdi. Şimdi ise o askerleri sırf eski efendisine sadık kaldıkları için gökten zehirle yakıyordu. İşte War Master'ın gülümseyen maskesinin düştüğü an buydu. Artık geri dönüş yoktu. Favori oğul Arch Traitor'dı, yani baş hain. Ve o eski, soylu Horus, imparatorun gurur duyduğu evlat, o gün zehirli gökyüzünün altında sonsuza dek öldü. 7. perde, kaçınılmazlık. Şimdi en başta vaat ettiğim o soruya gelelim. Bütün hikaye boyunca kaçınılmaz dedim. Ama gerçekten kaçınılmaz mıydı acaba? Yoksa her adımda farklı bir çıkış kapısı var mıydı? İşte trajedinin gerçek dehşeti burada yatıyor. Geriye dönüp baktığınızda her adım önlenebilir gibi görünüyor. İmparator Horus'a web bir projesini anlatsaydı yara açılmazdı. Horus Deven'e bizzat gitmeseydi Anathem onu bulmazdı. Oğulları onu Erebus'a teslim etmeselerdi vizyon hiç ona aşılanmazdı. Horus vizyonun yalan olduğunu bildiği an ona sırtını dönseydi düşüş durdurulabilirdi. Her kavşakta bir kurtuluş yolu vardı aslında. Ama trajedinin tanımı da bu aslında. O kavşakların hiçbirinde o an o karakterler başka türlü davranamazdı. İmparator doğası gereği sırlarını paylaşmayan mesafeli bir figürdü. Oğluna açılmak onun karakterinde yoktu. Horus doğası gereği askerlerin önünde giden bir liderdi. Davin'e gitmemek onun onuruna aykırıydı. Oğullar babalarını çok sevdikleri için onu kurtarmaya çalışıp Erebus'a teslim ettiler. Erebus'a teslim etmeleri sevginin bir sonucuydu yani. Ve Horus o eski yarası yüzünden o yalana inanmaya zaten hazırdı. Görüyor musunuz? Kaçınılmaz olan olayların kendisi değildi. Kaçınılmaz olan karakterlerin doğasıydı. Herkes kendi en iyi ve en kusurlu özelliğini, gereğini yaptı ve bütün bu karakter özellikleri bir araya gelince felaket kaçınılmaz oldu. İmparatorun mesafesi, Horus'un gururu, evlatlarının sevgisi, Erebus'un nefreti hepsi bir saatin çarkları gibi birbirine geçti ve düşüşü bir adım ileriye taşıdılar. İşte gerçek trajedi budur. Kötülüğün değil, kusurun zaferi. Ve en acı gerçek şu: Horus haklıydı. Yani kısmen. O vizyonda gördüğü gelecek. Dinin, fanatizmin, kör imanın imparatorluğu gerçekten oldu. Bunda kendi parmağı olsa da. Horus gördüğü kabusu durdurmak için attığı adımla kabusun ta kendisini yarattı. İsyan olmasaydı imparator altın tahta mahkum olmayacaktı ve imparatorluk böyle dini bir teokrasi haline gelmeyecekti. Yani Horus korktuğu geleceği ondan kaçmaya çalışarak gerçekleştirdi. Bir kahinin kendi kehanetini doğurması gibi bir şey. Buna daha trajik bir son var mı? İşte size Horus Heres'inin kalbindeki o favori evladın hikayesi. Bir canavarın değil, bir kahramanın düşüşü. İmparatorun hayatını kurtarmış, kardeşlerinin en çok sevdiği, insanlığın en parlak umudu olan bir adamın bir baba sevgisine duyduğu açlık yüzünden nasıl alaşağı edildiğinin hikayesi bu. Onu kötülük yıkmadı, onu iyiliğinin içerisindeki tek çatlak, o çatlağa dökülen zehir yıktı. Horus Lupercal, Vengeful Spirit'in köprü üstünde düştüğünde hala bir yerlerde babasının sevgisini arayan o yalnız oğuldu. Şimdi size sormak istediğim şu: sizce Horus gerçekten bir kurban mıydı, yoksa bütün o manipülasyonun ardında kendi hırsıyla bilerek mi düştü? Kayıtlar der ki o aldatıldığını bilerek aldanmayı seçti. Peki bu onu masum mu yapar, yoksa daha da mı suçlu? Ve asıl soru, eğer imparator o tek şeyi yapsaydı, oğluna seni seviyorum ve bak bu yüzden uzaklaşıyorum deseydi, bütün bu kabus önlenebilir miydi? Yorumlarda tartışalım, en trajik yorumu tepeye sabitleyeceğim. Sizden iki şey isteyeceğim. İkisi de Engizitör için çok önemli. Birincisi, yoruma bu düşüşün devamında hangisini anlatmamı istediğinizi yazın. İstvan 5'teki Dropsite katliamını mı, Terra kuşatmasını mı, yoksa o son kalp kıran düelloyu mu veya başka bir şey mi? Yeterince ses gelirse bir sonraki videoda o kanlı yolu yürürüz beraber. İkinci isteğim, eğer bu hikaye size dokunduysa kanala abone olun, videoları beğenin ve paylaşın. İmparator korur.